Değerli arkadaşlar, bugün tavla, satranç ve benzeri oyunları oynamanın fıkhen yani İslam hukuku açısından meşru olup olmadığını ele almaya çalışacağım. Öncelikle böyle basit bir meselenin ele alınmasının çok makul olmadığının farkındayım. Elbette yani bu kadar açık, haram olmadığı toplum tarafından, insanlar tarafından rahatlıkla anlaşılan bir meselenin haram olup olmadığını incelemek bana göre de pek makul gelmiyor. Fakat 1500 yıldır bir zaman diliminde bu tarz oyunlara karşı hukukçuların, İslam hukukçularının, fukahanın mesafeli oluşu, bunları haramlıkla damgalayıp bir anlamda toplum içinde bu oyunların hiçbirinin oynanmaması gerektiğini savundukları için, bu tarz yaklaşımların günümüze de aksettirilip halen devam ettiği için kısaca da olsa bu meseleyi ele almanın makul olduğu kanaatindeyim. Yani burada bu meseleyi ele almamın nedeni benim zihnimde olan bir problem veya sorundan dolayı değil. Aksine toplum tarafından, meseleyi bilip bilmeyen herkes tarafından bu meselenin ele alınması, yanlış şekilde meselenin vazedilmesi dolayısıyla bu meseleyi kısaca ele almanın makul ve uygun olduğunu düşündüm. Öncelikle tavla, satranç fark etmez. Bu oyunlar neden haram olsun? Yani bu soruyu sormamız lazım. Zira bir şeyin helal olması için neden helaldir diye sorulmaz. Çünkü eşyada asıl olan ibahadır. Yani nesnelerde, her şeyde asıl olan ibahadır. Bir şeyin mubah olduğunu ispat etmenize gerek yok. O şeylerin mubah olması gayet olağan normal bir şey. Fakat bir şey yasaklanmışsa, özellikle taabbudi meseleleri bir kenara bırakarak söylüyorum, muamelat gibi, yani bir şey yasaklanmışsa, bunun makul bir gerekçesinin olması gerekir. Makul bir gerekçeye dayanmayan, yani vicdanlara, akıllara makul gelmeyen bir şeyin haram olduğunu iddia etmek kanaatimce sıkıntılıdır. Buna özellikle bir örnek vermek gerekirse bugünkü videomda da ele alacağım üzere şimdi tavla, satranç, mesela tavla üzerinden gidelim. Tavlanın haram olduğunu iddia edenler büyük oranda zar üzerinden giderler. O zarı elinde tutmanın dahi haram olduğunu iddia eden pek çok kişi var. Şimdi nert Arapçada veya aslen aslında Farsçada, yani nert veya nerdeşir denir. Farsçadan Arapçaya da aynı kelime geçmiştir. Hazreti Peygamber bir hadiste men la'iben narda fakat asallah ve rasule, her kim tavla oynarsa Allah'a ve Resulüne isyan etmiştir şeklinde bir hadisi mevcut. Başka bir hadiste men la'iben nardaşir fekaennema sabaga yedehu fi lahmi khinzirin ve demih. Her kim tavla oynarsa kendi elini domuz etiyle veya domuz kanına bulaştırmıştır. Yani onun haram olduğunu, ciddi anlamda haram olduğunu vurgulamak için Hazreti Peygamber bu ifadeyi kullanmıştır. Şimdi buraya kadar bir problem yok. Hazreti Peygamber pek çok hadisinde bir şeylerden bahseder. Daha önceki bir videomda mesela yüzde kıl çekmek, dövme yaptırmak ve benzeri pek çok şeyden bahsettiğini söylemiştik. Onlarda Hazreti Peygamber'in tam olarak ne kastettiğine temas etmiştik. Bugün de aynı bağlamda, yani Hazreti Peygamber nerd veya nerdeşir diyor da burada kastettiği bir zar atmak mı, yoksa burada kastedilen kumar oynamak mı? Şimdi Hazreti Peygamber ve Kur'an'da da kumarın haram olduğu aşikar. Çünkü kumar günümüzde de, bahisler ve kumarlar özellikle günümüzde de ekonominin çökmesine, milletin emeğinin sömürülmesine ciddi anlamda katkı sunmakta, yani bu anlamda insanlara zarar vermekte. Devletler içinde kumar, bahis ve benzeri şeylerin çok zararlı olduğu kabul edildiğinden bunların yasaklandığına dair pek çok uygulama, pek çok norm, pek çok yasa mevzu bahis edilir, gündeme gelir. Özellikle bugün de mesela bahis ve benzeri şeylerden dolayı Türkiye'nin cari açığının 1/4, 1/3 gibi büyük bir meblağın bahis ve benzeri nedenlerden dolayı yurt dışına çıkarıldığı, yani bir anlamda insanların alın terinin, emeğinin çalındığını görüyoruz. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'de, sonraki İslam hukukuyla yönetilen devletlerde kumar gibi şeylerin yasaklandığını, toplumun bu tarz şeylerden uzak durması gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu anlamda
bütün insanlığın aşağı yukarı bu tarz şeylerin insanlara zarar verdiğini düşünmekte. Fakat buna rağmen eğlence ve benzeri nedenlerden dolayı bazı devletler bunu meşru görebilirler. Fakat genel olarak akıl sahibi insanların bu tarz oyunların insanlara, topluma ciddi zarar verdikleri için maslahat icabı bunların yasaklanmasını öngörürler. Bunun da İslam hukukuna uygun olduğunu ifade edebiliriz. Ancak burada ele almamız gereken husus şu. Yani zar haram, tavla haram veya zar atılan bütün oyunlar haram gibi. Şimdi böyle bir sonuca ulaşmanın makul bir zemini, meşru bir illeti olmak zorundadır. Öncelikle fukaha bu tarz rivayetleri görünce ciddi anlamda kafa karışıklığına neden olmuştur onların dünyalarında. Bazısı işte zar ve benzeri grup, yani zar atılan oyunların tamamının haram, diğerlerinin helal şeklinde bir anlamda absürt diyebileceğimiz bir sonuca ulaşmışlardır. Bu sonucun nedeni de hadislerde bu bilginin yer alması. Halbuki bir fakihe, bir hukukçuya düşen Hazreti Peygamber bir ifadeyi kullanmışsa bunu nasıl bir ortamda, hangi illete binaen bunu söylediğini tespit etmesi, buna göre kendi içinde tutarlılığı sağlama adına o illeti barındıran bütün oyunları yasaklaması veya meşru görmemesi söz konusu olması gerekirdi. Maalesef fukaha en azından büyük çoğunluğunun bu anlamda tutarlı bir yol takip etmedi. Rivayetlerde bir bilgi yer alıyorsa onun illetini ve hikmetini tespit etmeden doğrudan haram diyerek, bu kez de kendi içinde tutarsızlık, mesela diyelim ki satrancı helal dediniz veya mekruh dediniz ama zar veya tavlaya haram dediniz. Neden? Bunun bir mantığı, bir gerekçesi olmak zorunda. Maalesef bu tarz açıklamalardan dolayı İslam hukukuna da bir anlamda saygı duymama söz konusu olabiliyor. Fakat ben bugün bunların hem Hazreti Peygamber'in dünyasında hem sonrasında makul ve meşru bir zemine yatırarak, ona dayandırarak meseleyi ele almaya çalışıyorum. Hazreti Peygamber'in zar veya tavla yönelik ifadelerinin tamamı aslında kumar şeklinde anlaşılmalı. Yani kumar oynama amacıyla tavla, zar ve benzeri kağıtlarla oyun oynarsanız bunların haram olduğu kesin. Çünkü bu tarz kumarlar toplum tarafından ciddi sıkıntılara neden olmakta. İslam hukuku da büyük oranda toplum maslahatını merkeze aldığı için bu tarz şeyleri meşru görmemekte. Günümüzde de devletlerin pek çoğu da bu tarz şeyleri meşru görmemektedir. Bu anlamda da bunun toplum maslahatına ve hukukun genel ilkelerine uygun olduğunu söyleyebiliriz. Nereden, yani tavlanın ve benzeri oyunların haram olduğunu iddia edenler, dediğim gibi ilgili hadise dayanarak ortaya makul bir gerekçe sunmadan bunların tamamına haram demişlerdir. Halbuki tavla, yani en çok hadisin uygulandığı oyun veya en çok hadisin varit olduğu oyun tavla diyelim. Tavla da geçmişten günümüze kadar alimlerin tamamının haram kabul ettiği bir oyun değil aslında. Mesela Abdullah bin Mugaffel adında Bey'atur Ridvan'da Hazreti Peygamber'e biat eden önemli bir sahabi. Bu sahabinin tavla oynadığını biliyoruz. Yani tavlayı meşru gördüğü ve bizzat kendisinin oynadığı. Aynı şekilde Şabi'nin, İkrime'nin, ki bunlar tabi'in neslinden büyük alimler, bu insanların da aynı şekilde tavla oynadıklarını tarihi kitaplardan tespit edebiliyoruz. Said bin Müseyyeb'e de tavla haram mı diye sorulduğu zaman kumar şeklinde oynanmıyor, yani ortada bir kumar yoksa onda bir beis olmadığı ifade edilmiştir. Aynı şekilde Şafii mezhebinden Ebu İshak el-Mervezi'ye de aynı soru sorulduğu zaman mekruh olabilir ama haram diyemem der. Mekruh da Şafii mezhebinde günahı olan bir şey için kullanılmaz. Mekruh büyük oranda, yani oynanmasa daha iyi olur şeklinde bir anlamda kullanılır. Yani dolayısıyla geçmiş ulemaya baktığımız zaman illetin tam ne olduğunu tespit eden büyük alimler söz konusu olmuştur. Bunlar büyük oranda meseleyi kumar üzerinden işlemişler. Yani ister satranç, ister tavla, ister sıradan hangi oyun olursa olsun bir bahis gibi, bir kumar gibi şans oyunlarına yönelik bir duruma yol açıyorsa, bu topluma ve insanlara ciddi anlamda zarar verdiği için, emeklerini bir dakikada, bir anda yok ettiği için İslam hukuku ve genel olarak hukukun ilkeleri açısından baktığımız zaman bunun meşru olmaması gayet doğal.
Fakat kumar olarak oynanmayan, tavla olur, satranç, aklınıza hangi oyun gelirse gelsin. Bütün oyunlar 90'larda hatırlıyorum futbolun dahi haram olduğunu, meşru olmadığını ifade eden bir sürü hoca olurdu. Şimdi bunların tamamı meseleyi sağlam bir illete, bir gerekçeye dayandırmadıkları için saçma sapan açıklamalarla konuyu temellendirmeye çalışırlar. Fakat yeni nesil gençler bunları meşru görmedikleri için İslam hukukunun da böyle saçma bir hukuk sistemi olduğuna dair bir izlenim, bir bakış açısına sahip olurlar. Halbuki biz İslam hukukunu illetlere, hikmetlere, makul illet ve hikmetlere dayandırarak ele alırsak öyle inanıyorum ki dünyanın her tarafında, bütün insanlar tarafından bunun gayet makul, meşru bir hukuk sistemi olduğu ortaya çıkacaktır. Zira bu hukuk sistemi asırlar boyunca, yüzlerce yıl imparatorluklar başta olmak üzere devletlerin hukuk sistemi olmuş. Yani bu makul bir hukuk sistemi. Buradaki temel problem zamanın değişmesi, bölgelerin değişmesi, kültürlerin değişmesinden ötürü bir hükmün illetinin doğru şekilde tespit edilememesi. Eğer biz illetleri doğru şekilde tespit edersek illetin bulunduğu her yerde aynı hükmün mevcut olduğunu ifade edebiliriz. Fakat illetin mevcut olmadığı, yani bugün diyelim ki kafelerde gençlerin eğlence amacıyla oynadığı bir sürü oyun var. Bazıları hızını almayarak, bazı İslam hukukçuları eğlence olduğu için, oyun olduğu için haram olduğunu iddia edenler de var. Ya bunlar insanı robot gibi görüyorlar galiba. İnsanın eğlenmeye de, dinlenmeye de ihtiyacı var. İnsan robotik bir varlık değil. Elbette herkes çalışır, bir şey yapar ama biraz da eğlenmek, biraz da zaman geçirmek, bir şeyler oynamak. Yani bu bakış açısına göre televizyonda veya bilgisayarlarda, PlayStation başta olmak üzere bu oyunların tamamının haram olması gerekir. Elbette şunu ifade etmiyorum. Saatlerce, mesela onlarca saat oturarak oyun oynamanın hem insan sağlığına, hem zamana, hem işine her anlamda zarar verdiğini düşündüğüm için bu tarz şeylerin çok makul olmadığını, uygun olmadığının bilincindeyim. Yani oyun oynanacaksa da onun makul bir zamanı olmalıdır. Yani bir insan derslerinden çalarak, işinden çalarak, sorumluluklarından çalarak bir anlamda veya kaçarak oyun oynamayı adet haline getirir, saatlerce, günlerce devamlı oyun oynarsa bu hem insanın sağlığı açısından hem maslahat icabı gereği bunun doğru olmadığı, o kişi için bunun uygun olmadığını söyleyebiliriz. Fakat burada zamanı kötü kullanma ve benzeri nedenlerden ziyade bir şeyin haram olmasının temel gerekçesinin ne olduğunu ele almaya çalışıyorum. Bu ve benzeri rivayetlerin tamamı kumarla ilgilidir. Kumar, bahis ve şans oyunu gibi şeylerin haram olduğunu İslam hukuku açısından ifade edebiliriz. Yoksa sahabeden Abdullah bin Mughaffel, tabi'in neslinden Said bin Müseyyep, İkrime, Şabi gibi, ki bunlar kendi döneminin en büyük hukukçularıdır. Yani bu tabi'in nesli açısından baktığımız zaman bunların tavla oynadığı bizzat veya tavlayı meşru gördüğü, tavlada hiçbir beis görmedikleri, ancak kumar olarak oynanması durumunda tavlanın ve benzeri oyunların haram olduğunu ifade ettiklerini biliyoruz. Dolayısıyla meselenin bu bağlamda ele alınması, yani kumar illetine endekslenerek bu oyunların ele alınması, yani kumar olarak oynandığı zaman haram ama kumar olarak oynanmadığı durumlarda eğlence, dinlenme ve benzeri durumlarda bunların tamamının mubah ve meşru olduğunu ifade edebiliriz.